13. yüzyılın ortalarında, Orta Asya'dan başlayıp Anadolu'ya uzanan destansı bir yolculuk, dünya tarihinin akışını değiştirecek olaylar zincirinin başlangıcı oldu. Bu yolculuğun kahramanları, Oğuz Türklerinin Kayıboyu'na mensup göçebe bir topluluktu. Onların hikayesi, sadece bir göç öyküsü değil, aynı zamanda bir imparatorluğun doğuşunun da hikayesidir. Kayıboyu, Oğuz Türklerinin 24 boyundan biriydi. Rivayete göre bu boy Oğuz Han'ın en küçük oğlu Günhan'ın soyundan geliyordu. 13. yüzyılda Moğol istilası ve Cengiz Han'ın ilerleyişi, Orta Asya'daki pek çok Türk boyunu batıya doğru göçe zorladı. Kayıboyu da bu göç dalgasının bir parçasıydı. Göçün tam olarak ne zaman başladığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak çoğu tarihçi bu göçün 1230'lu yıllarda başladığını ve yaklaşık 40-50 yıl sürdüğünü tahmin etmektedir. Göçün lideri olarak Ertuğrul Gazi gösterilir, ancak onun babası Süleyman Şah'ın da bu göçte önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Kayıboyu önce Horasan bölgesine geldi. Burası pek çok Türk boyu için bir geçiş noktası ve kültürel etkileşim merkeziydi. Ancak bölgedeki siyasi istikrarsızlık ve Moğol tehdidi onları daha batıya, Anadolu'ya doğru ilerlemeye zorladı. Anadolu'ya geçiş kolay olmadı. Rivayetlere göre Süleyman Şah Fırat Nehri'ni geçerken boğuldu ve Caber Kalesi yakınlarında defnedildi. Bu olay, Türk tarihinde önemli bir yer tutar ve günümüzde bile Süleyman Şah Türbesi'nin konumu Türkiye için sembolik bir önem taşır. Ertuğrul Gazi liderliğindeki Kayıboyu, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad'ın izniyle Söğüt bölgesine yerleşti. Bu bölgenin seçilmesi tesadüf değildi. Söğüt, Bizans sınırına yakın bir bölgeydi ve Selçuklular için bir tampon bölge görevi görebilirdi. Aynı zamanda verimli toprakları ve stratejik konumu ile Kayıboyu için ideal bir yerleşim yeriydi. Söğüt'e yerleşmek Kayıboyu'nun hayatında bir dönüm noktası oldu. Göçebe yaşam tarzından yerleşik hayata geçiş süreci başladı. Bu süreç, sonraki yıllarda kurulacak olan devletin temellerini attı. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman, Kayıboyu'nun lideri olduğunda, tarih 1281 yılını gösteriyordu. Osman Gazi, sadece bir boybeyi değil, aynı zamanda bir devlet kurucusu olacaktı. Osman Gazi dönemi, efsaneler ve gerçeklerin iç içe geçtiği bir dönemdir. En ünlü efsanelerden biri, Osman'ın gördüğü rüyadır. Bu rüyada, Osman'ın göbeğinden çıkan bir ağaç büyüyerek tüm dünyayı kaplar. Bu rüya, gelecekte kurulacak olan imparatorluğun bir işareti olarak yorumlanır. Osman Gazi, çevresindeki diğer Türk beylikleri ve Bizans tekfurları ile ustaca bir denge politikası izledi. Zaman zaman onlarla ittifaklar kurdu, zaman zaman da savaştı. Bu süreçte yavaş yavaş topraklarını genişletti ve nüfuzunu artırdı. 1299 yılı, geleneksel olarak Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılı olarak kabul edilir. Bu tarihte Osman Gazi, Selçuklu Sultanı'ndan bağımsızlığını ilan etti ve kendi adına hutbe okutup sikke bastırdı. Ancak modern tarihçiler bu tarihin sembolik olduğunu ve devletin kuruluşunun daha uzun bir sürece yayıldığını belirtmektedirler. Osman Gazi'nin ilk önemli fethi, 1288 yılında gerçekleşen Karacahisar'ın alınmasıydı. Bu fetih, Osmanlıların Bizans'a karşı ilk büyük zaferi olarak kabul edilir. Karacahisar'ın alınması, Osmanlıların bölgedeki gücünü ve prestijini artırdı. Bu fetihten sonra Osman Gazi çevresindeki diğer Türk beylerinin de desteğini almaya başladı. Özellikle Söğüt ve Domaniç bölgelerindeki diğer Türk boyları, Osman Gazi'nin liderliğini tanımaya başladılar. Osman Gazi, sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda iyi bir yöneticiydi. Fethettiği bölgelerde adil bir yönetim sistemi kurdu. Yerli halka karşı hoşgörülü bir politika izledi ve onların din ve geleneklerine saygı gösterdi. Bu politika sonraki yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun temel yönetim felsefesi haline geldi. Osman Gazi aynı zamanda bir hukuk sistemi de oluşturmaya başladı. Kanuni Osmanlı adı verilen bu sistem, İslam hukuku ile Türk töresini birleştiren bir yapıya sahipti. Bu hukuk sistemi, sonraki yüzyıllarda Osmanlı hukuk sisteminin temelini oluşturdu. Osman Gazi'nin 1324 yılında ölümünden sonra yerine oğlu Orhan Gazi geçti. Orhan Gazi dönemi, Osmanlı Beyliği'nin bir devlet haline geldiği dönem olarak kabul edilir. Bu dönemde önemli fetihler gerçekleştirildi ve devlet kurumları oluşturulmaya başlandı. 1326 yılında Bursa'nın fethi, Osmanlılar için bir dönüm noktası oldu. Bursa, Osmanlıların ilk başkenti oldu
ve uzun yıllar boyunca önemli bir kültür ve ticaret merkezi olarak kaldı. Bursa'nın fethinden sonra İznik 1331 ve İzmit 1337 gibi önemli şehirler de Osmanlı topraklarına katıldı. Orhan Gazi döneminde ilk kez düzenli bir ordu kuruldu ve Yaya ve Müsellam adı verilen askeri birlikler oluşturuldu. Ayrıca ilk Osmanlı medreseleri bu dönemde açıldı ve eğitim sisteminin temelleri atıldı. Osmanlıların Avrupa'ya geçişi 1354 yılında Gelibolu'nun alınmasıyla başladı. Bu Osmanlı tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Balkanlardaki fetihler hızla ilerledi ve kısa sürede Edirne 1361 Osmanlıların eline geçti. Edirne, İstanbul'un fethine kadar Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kaldı. Balkan fetihlerinin hızlı ilerleyişi, Osmanlıların uyguladığı iskan politikası ve hoşgörülü yönetim anlayışı sayesinde mümkün oldu. Fethedilen bölgelere Anadolu'dan Türk nüfus yerleştirilirken, yerli halka da din ve kültür özgürlüğü tanındı. 1. Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde Osmanlı Devleti artık bir imparatorluk haline gelmeye başlamıştı. 1389 yılındaki Kosova Savaşı ve 1396 yılındaki Nibolu Savaşı, Osmanlıların Avrupa'daki gücünü pekiştirdi. Ancak 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilmeleri bu ilerlemeyi geçici olarak durdurdu. Fetret devrinden sonra, özellikle 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde Osmanlı Devleti yeniden güçlendi ve genişlemeye devam etti. 1453 yılında İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti resmen bir imparatorluk haline geldi. Kayıboyu'nun Horasan'dan Anadolu'ya göçü ve ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu, Türk ve dünya tarihinin en etkileyici olaylarından biridir. Bu süreç, göçebe bir Türk boyunun nasıl 3 kıtaya yayılan bir imparatorluğa dönüştüğünün hikayesidir. Bu hikaye, aynı zamanda liderlik, strateji ve kültürel uyumun bir örneğidir. Osman Gazi ve ardılları, farklı kültürleri bir arada yaşatmayı başaran bir yönetim anlayışı geliştirdiler. Bu anlayış, Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllar boyunca ayakta kalmasını sağlayan temel unsurlardan biri oldu. Bugün, Kayıboyu'nun göçü ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu hakkında hala cevaplanmamış sorular ve tartışmalı konular vardır. Tarihçiler, bu döneme ait yazılı kaynakların azlığı nedeniyle birçok konuda kesin yargılara varamamaktadır. Ancak, bu gizemli dönem, hem akademik çevrelerin hem de halkın ilgisini çekmeye devam etmektedir. Sonuç olarak, Kayıboyu'nun göçü ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu, sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli olaylarından biridir. Bu süreç, bir ulusun kaderini nasıl değiştirebildiğini ve küçük bir topluluğun nasıl dünya tarihini şekillendirebileceğini gösteren etkileyici bir örnektir.